Arkadaşlar merhaba. Bugün elektrik tesisatlarında en çok kullanılan sistemlerden biri üzerinde çalışacağız. Vavyan bağlantısı yapacağız. Bu sistem sayesinde bir lambayı iki farklı noktadan kontrol edebileceksiniz. Yani bir koridor düşünün, 15 metre uzunluğunda. Girişinden, buradan koridordan lambayı yakacağız. Çıkışından kapatmak mümkün olacak. Bu çalışmayı bugün yapacağız birlikte. Uygulamalı olarak ben size anlatmaya çalışacağım. Umarım sizin için de benim için de iyi geçer. Hemen başlayalım. Şimdi evet. Bu çalışma için bize öncelikle ne lazım? Bir tane lamba gerekiyor. Lambamız burada. Lambamızın kablosu da görüyorsunuz. Şu kablo kutudan diğer kutuya bir tane 5 çarpı 1,5 milimetrelik bir kablo gerekiyor. Onu da çektik. Bir ucu burada, diğer ucu burada görüyorsunuz. Bu şart, kontaklar birbiriyle, anahtarlar birbiriyle kontak kurması için bu kablo şart. 5 kere 1,5 milimetre kare olması gerekiyor. Bir de bu sisteme enerjiyi verecek 3 çarpı 2,5 milimetrelik bir kablo gerekiyor. Bir ucu gene buradaki kutuda, diğer ucu da gördüğünüz gibi elektrik panosunda olması gerekiyor. Bunun için iki tane anahtar lazım bize. İkisi de böyle görüyorsunuz. Burada L girişi var. Arkadan şemasına bakalım. Şurada bir L girişi, iki tane de çıkış var. Bu sistemde, bu Vavyan sistemlerinde çok önemli olan bir şey var arkadaşlar. Burada mesela faz buradaki kutudan girer. Buradan lambaya çıkar. Bütün sistem budur. Onun için arkadaşlar ana panodan gelen faz teliyle lambanın kablosu aynı kutuda olması gerekiyor. Bu sizin için büyük bir kolaylık sağlar. Buna dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bağlantıya geçelim. Her şeyimiz hazır olduğuna göre şimdi bağlantıyı yapabiliriz. İlk olarak basit olan yerden başlayacağız. Mesela bu çalışmada toprak hattı ve nötr anahtar üzerinde yeri olmadığı için onları bu şekilde böyle soyup uçlarına kilemez ya da bant yaparak buradan içeriye doğru gönderiyoruz arkadaşlar. Ama kesinlikle toprak hattı ve nötrümüz her kutuda olmak zorunda. Çünkü neden? Başka bir gün burada bir priz istendiği zaman toprak hattı ve nötr olmadan prizi bağlayamazsınız. Toprak hattı ve nötr her zaman kutularda olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geriye 3 tane tel kaldı. Bu 3 tane telimizi hemen soyalım. Şöyle, hangi renkler? Bu çalışmada renk kodu uygulaması kullanıyoruz. Her zaman bunu yapıyoruz. Size de tavsiye öneririm. Renk kodu uygulamasında faz kahverengidir. Arkadaşlar, birinci faz. Onu anahtarımızın giriş kilemensine, üst kilemensine giriyoruz. Evet, fazı buradan şu an verdik. Onu diğer kutuda daha detaylı açıklayacağım. Ama faz sisteme buradan giriyor. Onu unutmayalım. Tam karşısına siyah kablomuzu giriş yapıyoruz. Çıkış olarak takıyoruz. Siyah kablomuzun yanında hemen bir çıkış daha var. O da gri kablomuz. Oraya da giriş yapacak. Bunu da yaptıktan sonra burası tamamdır arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle hemen bakalım. Kahverengi L girişinde, L bacağında, karşısında siyah, onun yanında gri. Buraya kadar anladık. Burası bu kadardı. Bu böyle kalsın. Şimdi geçelim buraya. Burada mesela ilk önce ne yapmamız gerekiyor? İlk önce işimize yarayan kabloları, telleri ortadan kaldırıyoruz. Öncelikle onlardan başlıyoruz. Evet, ana elektrik panosundan gelen toprak hattımızla sol taraftaki kutudan gelen toprak hattımızı birbiriyle bağlıyoruz. Evet. Bunu birbirine bağladıktan sonra bu teli içeriye doğru gönderiyoruz. Bunda işimiz yok. Yine ana elektrik panosundan gelen nötrle lambanın nötrünü ve gene soldaki kutudan gelen nötrü birbiriyle bağlıyoruz. Evet, lambanın nötrünü ana panodan gelen nötrle bağlamazsak ne olur? Lamba çalışmaz arkadaşlar. Onun için lambanın nötrü, ana panodan gelen nötr ve sol taraftan gelen nötrü bağladık. Bunu da içeriye gönderiyoruz. Şimdi elimizde kaç tane tel kaldı bakıyoruz. Burada şu kalın olan 2,5'luk olan faz telimiz ana panodan geliyor. Diğeri lambaya giden, şu gördüğünüz lambaya giden tel. Çok önemli bu. Diğer 3 telimiz de sol taraftaki kutudan gelen
teller. Şimdi ilk başta şu sol taraftakiyle fazdan başlayalım. Az önce ne demiştik? Söylemiştik. Biz sisteme enerjiyi sol taraftan vereceğiz. Sol taraftaki kutudan. Bu da sol taraftan gelen tel olduğuna göre ana panodan gelen fazımızla sol taraftan gelen faz telimizi birleştirdiğimizde ne oluyor? Enerji buradan sigortadan geliyor. Buradan ince kabloyla bu tarafa geçiyor ve buraya buradaki anahtardan sisteme enerji girişi yapmış oluyor. Evet, fazla da bu kadar işimiz olduğuna göre bunu da içeriye gönderiyoruz arkadaşlar. Daha başka işimiz yok onda. Evet, şimdi geri kaldı 2 tane telimiz. Bu siyahla gri tel burada olduğu gibi burada da aynısını yapıyoruz. Fazın karşısına kahverengi siyah giriyoruz. Onun yanına da gri telimizi takıyoruz. Yani burada nasıl yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi bu anahtarın L bacağına, faz girişine, lambaya giden kablomuzun telini, kahverengi faz telini bağlıyoruz. Evet, bu da tamamdır. Şimdi ne oldu? Fazımız buradan girdi, buraya geldi. Burada bastığımızda enerji ne olacak? Lambaya gidecek ve lambayı çalıştıracak. Burası basit. Tekrar gösterelim. Lambaya giden siyah ve gri. Burada olduğu gibi aynı şekilde bağlanıyor. Bunu da böyle yaptığımıza göre anahtarlarımızı yerine takabiliriz. Bütün işlem bu kadardı arkadaşlar. Eğer bir sistemi üçüncü bir noktadan çalıştırmak istiyorsanız da o zaman da ara bağlayan gerekiyor. Onun çalışmasını da başka bir videoda inşallah yaparız arkadaşlar. Evet. Anahtarlar bu kadardı. Şimdi geçelim pano tarafına. Panoya geldik. Enerji kablomuz neydi? 3 çarpı 2,5 milimetrelik kablo. Bu kabloda bir tane toprak hattımız var. Görüyorsunuz burada da toprak hattı kilometremiz var. Bunu direkt toprak hattına giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu kadardır. Toprak hattına bağladık. Şimdi bazı arkadaşlar, mesleğe yeni başlayan arkadaşlar burada bir karıştırma yapıyor. Biz bütün sistemlerimizi kaçak akım rölesi üzerinden yapıyoruz. Genelde lamba, priz ve diğerleri ne olursa olsun kaçak akım sigortası kullanıyoruz. Onun için böylelikle ölümler ya da yaralanmalar, ciddi yaralanmalar ortadan kalkmış oluyor. Sizlere de öneririm. Her zaman kaçak akım sigortası kullanın. Normalde kaçak akım sigortası olmasa nötrümüz nötr klemansine giderdi. Yukarıya. Buraya taktık mı iş biterdi. Ama kaçak akım sigortasında nötr kaçak akım sigortasının çıkış kilometresine girecektir. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani sisteme enerjiyi götürecek kablomuz faz telimizde yine kaçak akım sigortasının çıkış fazına gelmesi gerekiyor. Bu işin bağlantısı da bu kadardır. Çok basit gördüğünüz gibi. Kaçak akım sigortamız da aynen bu şekilde bağlanıyor. Şimdi sigortamızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Sigortamızı kaldırdık. Lamba hemen yandı. Gördüğünüz gibi. Buradan bastığımızda söndürüyoruz. Buradan açıyoruz. Tekrar yanıyor. İstersen buradan aç. Tekrar buradan söndür. Yani bu ne demek? Bir yatak odasından örnek gösterelim. Yatak odasına girdiniz. Lambayı açtınız. Yatağa yattınız. Kitabınızı okudunuz. Tekrar yatak başından sistemi, lambayı tekrar kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu iş bu kadardı. Basit bir anlatımdı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Vavyan bağlantısı sayesinde bir lambayı 2 farklı yerden açıp kapatabiliyorsunuz. Günlük hayatta pratiklik sağlayan bu sistem mantığı aslında oldukça basit gördüğünüz gibi. Daha fazla noktadan kontrol etmek için ara Vavyan devreye giriyor. Onu da başka bir videoda sizlere anlatacağım. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, bize destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizim buna ihtiyacımız var. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.